A new superior breed of humans, given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. Resident Evil serimiz boyunca işlediğimiz meselelerin arka planında olan şebekenin yegane gayesi, aslında nihai gayesi desek belki daha doğru olur, ilahlıklarını ilan etmek. Yani tam bir tanrı olabilmek. Ve tabi oldukları büyük şeytan onlara bunu vaat ediyor. Yani akıllarındaki yanlış bir ilah konsepti, yanlış bir Allah konsepti ki Rabbimiz En'am suresinin 12. sayfasında zaten ma gaderullah hakka gadrihi, Allah'ı layığıyla takdir edemediler şeklindeki beyanatıyla bize haber veriyor bunu. Yani Allah'ı bir tür insan gibi, üst insan gibi, yani bir insanın üst formu gibi tahayyül ettiklerinden, böyle düşündüklerinden ötürü kendilerinin de bir tanrı formuna ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Yeterince çalışırlarsa bu konuda tabii ki baş şeytana tabi olup gereğince amel ederlerse, gerekli çalışmaları ve hizmeti yaparlarsa onların da birer ufak tanrı olabileceklerine, en azından kendi çaplarında öyle bir zanları var, böyle bir hayalleri var. Bu yolda tabii öncelikle ölümsüzlüğün peşinden koşuyorlar. Tarihte yerini almış bütün zalimlerin peşinden koştuğu o ölümsüzlük iksiri veya ölümsüz bir yaşam formu yaratmanın peşine düşüyorlar. Oradan da tabii kendileri bundan istifade edip önce mevcut hayatlarını uzatma, yani 100 sene yaşayabiliyorsa 150'ye çekme, 150 sene yaşayabiliyorsa 500 sene ömür sürebilme, ki burada tarihi referanslardan da tabii istifade ediyorlar. Geçmişte insanlar 500 sene yaşayabiliyor idiyseler biz niye şu anda bunun peşine düşüp bu yolda başarılı olmayalım? Yani biz de 500 sene, 1000 sene niçin yaşayamayalım şeklinde, ki biliyorsunuz eski kavimlerde böyle yaşayan topluluklar olmuştu yani. Kur'an-ı Kerim zaten bunun bir kısmını haber veriyor. Şimdi öncelikle simya, kimya ve tıp ilmine çokça ehemmiyet vermeleri, tabii matematiği merkezde tutarak uğraşmalarının sebebi bu aslında. Yani matematik her şeyin hakkından gelecek, her şeyin çözümünün anahtarı olacak. Daha sonra o çok önem verdikleri tıp, simya ve kimya ilimleri ile önce uzun yaşamanın, sonra da ebedi yaşamanın formülünü bulacaklarına inanıyorlar. Bu noktadan sonra da insanlık üzerinde tabii ki tam bir kontrol sağlama. Yani birinci hedefleri ömrü uzatıp mümkünse tabii ki ölümsüzlüğü bulmak. İkinci hedefleri ise bunu kazandıktan sonra insanlar üzerinde, diğer bütün varlıklar üzerinde daha doğrusu tam bir hakimiyet, tam bir kontrol sağlamak. Bunu baş iblis onlara vaaz ediyor. Bunu onların kulaklarına üflüyor ki bu boş bir kuruntudan ibaret elbette. Aslında onlarla alay ettiğinin farkında değiller, kuş beyinli oldukları için. Burada baş iblis sadece kadim bir zamanda Allah ile iddialaşmasının gereği olarak insanları mümkün mertebe yoldan çıkarma, Allah'a asi olan insan sayısını artırmanın, yani kısacası kendi cemaatinin veya kendi derneğine bağlı insan sayısını artırmanın peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü ele alacağımız mesele bu pagan satanik yapılanmanın başındaki isimlerin tanrılık veya ilahlık peşinde koşmaları, bu yolda ölümsüzlüğü aramaları, buna ulaştıktan sonraki hedefleri de zaten bunun için çalışıyorlar 10 yıllardır aslında bir yandan. İki projeyi de bir arada yürütmeye gayret ediyorlar. Tabii yani bu önce birisine ulaşayım sonra da onu yapayım şeklinde değil. İkisini bir arada yürütmeye çalışıyorlar. İnsanlığı tam bir kontrol altında tutmak, tam tahakküm, yani tam bir ilahlık ve
kulluk münasebeti içerisine sokmak yeryüzünü, kendilerinin ilah olduğu bir düzen tabii ki. İşin daha enteresan tarafı bazı insanların bunu kabullenmiş olması. Yani bir kişiyle konuşuyorsunuz ve bunlara kesinlikle kafa tutulmaz. Bunlar yenilmez birer armada, üstün gelinemez mutlak bir güç şeklindeki bazı beyanatları var. Çoktan zaten insanların birçoğunu kendilerine gönüllü kulları yapmışlar. Ancak biz Allah'a ve ahiret gününe şüphesiz inanan müminler olarak bu meselenin arka planını masaya yatıralım dedik. O halde hazırsanız başlayalım. İstediğimiz gibi bir yaşamı başlatabileceğiz. Peki bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? Bunu şöyle yapmayı planlıyor. Evvela son 10 yılda yaşı küçük olan seyircilerimiz varsa tabii, onların da aşina olacağı üzere yanlış bir ilah konsepti, daha doğrusu konsepti oluşturulabilecek bir ilah formülize ediyor. Yani bu antik Yunan zamanında mesela hikayeler, romanlar, masallar oluşturularak yapılıyordu. Yani bir baba ilah, Zeus, işte onun karısı Hera veya sayısız karısı olabiliyor zaten. Ve sonra tabii ondan doğacak çocukları, kendisi aynı zamanda başka birisinden de doğabiliyor, ölebiliyor. İnsanlarla savaşabiliyor. Bir insanla savaşırken yara alabiliyor. Yani kanı dökülebiliyor. Kendisiyle aşık atılabiliyor. Kısacası insana teşbih edilebilen adeta bir üst insan veya insan formunun bir üstü olan bir ilah konsepti, bir tanrı konsepti oluşturma ya da Allah'ı kafalarda hayal edilebilecek zahiriyle böyle fiziki bir varlık olarak adeta doğabilen veya yumurtadan çıkabilen veya insani refleksleri olan ya da insan gibi üzülebilen, korkabilen, insan gibi sevinebilen, uzuvları, organları olan bir varlık olarak ortaya koyma için haşa fiziki bir Allah ortaya koymak ve bunu bu şekilde tartışmaya açmak ya da zihinlerde ön kabul olmasını temin etmek için antik Yunan'daki masalların, mitolojilerin günümüzde çok da kabul görmeyeceğini anladıkları, bildikleri için tabii bir yandan onları çizgi roman ürünü olan Marvel, DC, süperhero filmleriyle yeniden hortlatma çabaları yanında başka terimlerle, yani kütlelerin çokça takip ettiği sportif organizasyonlar, spor organizasyonları vasıtasıyla enjekte etmeye çalışıyorlar. Mesela keçi manasına gelen goat kelimesi. Mesela son 10 yılda bilhassa yeni neslin zihnine de kazımış oldukları goat kelimesi. Halbuki bir branşta ya da bir sporda temayüz etmiş bir insanın keçiyle ne alakası olur? Yani keçi bildiğiniz gibi küçük baş hayvanlardan, etinin yenmesi helal olan küçük baş hayvanlardan bir tanesi. Yani öyle çok aşırı gösterişli bir durumu da yok. Yani o branşta, o spor dalında temayüz etmiş insanın keçiyle ne alakası var? Yani ne alakası olabilir zirvesi olunca? Bakıyorsunuz GOAT diye tabir edilen, günümüzde temayüz etmiş, zirve olmuş batılı topçuları, yani keçi diye adlandırmak bu şekilde hangi planın parçası, hangi projenin bir uzantısı diye biraz düşündüğünüz zaman aynı zamanda FIFA'yı kuran şebekenin dininin bir tanrısı olan Baphomet'le, yani şeytan tanrı konseptiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Baphomet biliyorsunuz kafası bir keçi ya da oğlak, artık ne derseniz, şeklinde olan çift cinsiyetli ya da cinsiyetsiz bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir god. Dolayısıyla adamın kendi tanrısının ismini ya da bu konseptini yansıttığını, zihinlerde normalleştirdiğini görüyorsunuz. Şimdi god diye tekrarlamaya başlayınca çocuk, işte şu meselenin God'u vesaire böyle diyen insanlar bir müddet sonra ilahlık, tanrılıkla bu kelimeyi, bu mefhumu ilişkilendirir olacak. Haliyle Baphomet'i birden karşılarına sunulunca yadırgamaz hale gelecek. Ha, bu muymuş diyecek. Adeta bunun önünü yapıyorlar. Yani bunun bir tür yolunu yapmış oluyorlar. Dolayısıyla kendi tanrı diye bellediği şeytanın, iblisin sembolize edildiği bu figürü önceden insanlara bir tanrı konsepti olarak
kabul etmelerine yol yapıyor. Yani yol yapma projesi diyebiliriz. Dolayısıyla çarpıtılan bir ilah konsepti, daha doğrusu Allah'ı layığıyla takdir etmek yerine tıpkı Antik Yunan'da veya daha eskilerde olduğu gibi insana yakın, adeta bir ananla babanla muhatap olabileceğin gibi, yani neredeyse çalıştığın yerin, iş yerinin patronuyla senin aranda olan bir mesafe kadar bir mesafe olan bir varlık olarak insanların bellemesi, tahayyül etmesi, kalplerinde, zihinlerinde bu şekilde yer alması. Yani başlıca amaçları Allah'ı indirgemek, yani Allah'ı biraz böyle yeryüzüne yaklaştırmak. Adeta bir kısım işte İsrailoğullarının yaptığı gibi Yakup Aleyhisselam'la güreştirmek, yani elden gelirse neredeyse böyle Yakup Aleyhisselam'la Tevrat, günümüz Tevrat denilen kitabı okuyanlar orada görecektir. Yani Yakup Aleyhisselam güreşiyor ve kazanıyor da yani. Haşa, Allah'a karşı güreş yapıyor ve kazanıyor. Nihai hedefi gerçekleştirmezden evvel ki hedef Allah'ı öncelikle indirgemeci bir yaklaşımla kadrini, kıymetini yaklaştırmak. Yani yeryüzüne doğru, insanlara doğru biraz yaklaştırmak, algılarda bu şekilde yer etmesini sağlamak. Bulaşıcı hastalıkların ve yaşlanmanın sonu gelmiş, dünyada yeni bir dönem başlamış gibiydi. Bulaşıcı hastalık meselesini, tırnak içinde salgın meselesini Resident Evil serimizin önceki bölümlerinde işlemiştik zaten. Bu yüzden değinmiyoruz. Fakat buraya sıkıştırılan, hep böyle senede bir defa da olsa ana haber bültenlerinden dinlediğiniz yaşlanmaya çare bulundu, yaşlanmaya çözüm bulundu şeklinde aslında insanlara da böyle pazarlanan, satılan sahte bir umut var. Yani parantez içinde aslında çaktırmadan onların bilinçaltına siz de ilahlığınızı ilan edebilirsiniz, siz de Tanrı olabilirsiniz şeklinde ölümsüzlüğü aslında kademeli olarak satmaya çalışıyorlar. Önce yaşlanmaya çare bulduk şeklinde asparagas haberleri duyuyorsunuz. Bu tabii insanlara verecekleri bir şey, insanlara vermeyi düşündükleri bir şey değil ama kendilerinin burada çok çok büyük bir güç olduğu, isterlerse onlara ebedi genç kalmayı verebilecekleri veya sonsuza kadar yaşayabilecekleri bir hayat sunacakları şeklinde kendi sahte ilahlıklarını satmış oluyorlar aslında bu haberler vasıtasıyla. Seni ben yarattım. Evet, Seni ben yarattım. Nihayet yeni bir yaşam yarattım diyor Resident Evil 4'ün denek analizi raporunda, bakın. Regenerator'larla alakalı. Ona regenerator diyorum. Metabolik kapasitesi inanılmaz. Organizma içinde yaşayan tüm parazitler yok edilmedikçe dokusu sonsuza dek yenilenebilir. Yani öyle bir, yani bildiğiniz üzere suni mikroorganizmalar üretme çalışmaları var. Virüs adı altında. Bunu da Resident Evil serimizin önceki bölümlerinde işlemiştik. Yani laboratuvar ortamında mikroorganizmalar üretmeye çalışıyorlar ve bunlara da virüs diyorlar aslında. Bu virüslerin işte biraz büyükleri plaga denen organizmalar veya daha küçükleri virüs insanlara yerleştirerek onların zayıflıklarını, onları bir tür silaha dönüştürecek şekilde zayıflıklarından arınmış ya da hiç hastalığa yakalanmayacak veya sonsuza kadar yaşayacak ve kendilerinin tam bir kölesi olacak şekilde dizayn edebilecekleri varlıklara dönüştürmeye çalışıyorlar. Burada da konsept gereği regenerator'lar, yani siz onlara silahla saldırsanız bile kendilerini yenileyip uzuvları yeni baştan tekrar oluşup hasar almıyorlardı. Kendilerine yerleştirilen bir tür suni organizmalar sayesinde. Vücudu bir biyosensör dürbünüyle incelerken parazitlerin konakçı için hayati organlar gibi davrandığını doğrulayabildim. Sanki birden fazla kalbi varmış gibi. Bu yeni yaratığım esasen ölümsüz. Şüphesiz Doktor Frankenstein bile hayranlıkla elimi sıkmak isterdi. Yani bunu bakın video oyunları öncesi dönemde de edebiyat dedikleri sanat dalı içerisinde ele alıyorlardı, işliyorlardı. Ölüleri diriltmek ya da var olan canlıları ölümsüz bir şekilde yaşatmak gibi fantezileri. Yani ilahçılık oynamak, nihai hedef olarak da ilah olmak, yani ilahlıklarını ilan etmek.
bilim adamının her şeyin kontrolün altında olduğunu ve sonra deneyin çıldırdığını ve kriyojenik tankından kaçtığı, yani bulunduğu tüpün içerisinden çıldırarak kaçtığını söylüyor. Aslında bu tarz deneylerin doğrusu bu aşamalara bile gelmeden başarısızlıkla ellerinde patladığını düşünüyoruz biz. Gerçekten bu deneyleri yapıyorlar ama bir türlü muvaffak olamıyorlar. Çünkü bu oluşturmak istediğiniz, yaratmak istediğiniz tırnak içinde canlılara ruhu nereden üfleyeceksiniz bir defa? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sizi bir sinek bile yaratamayacağınızı beyan ediyor, meydan okuyor. Bir sineğin kanadını bile yaratmaktan aciz kalacağınızı zaten söylüyor. Ama bunlar yaymış oldukları asparagas haberlerle ya da Hollywood yapımlarıyla ya da böyle daha genç dimalara, video oyunları vasıtasıyla sanki gerçekten başarıya ulaşabiliyorlar, belli bir noktaya gelebiliyorlarmış gibi propaganda yaptıkları için insanlar da o beyaz önlüklü, gözlüklü, kafaların ortası kelleşmiş, tırnak içinde bilim adamı figürlerini tabii ki çok böyle hayranlıkla bakıyorlar, örnek alıyorlar kendilerine. Liseler, üniversiteler bitiriyorlar. Böyle NASA'ymış, CERN'miş, TÜBİTAK'mış. Bunları kendisine asıl kulluk yapmakla vazifeli oldukları Allah'ın yerine koyuyorlar tabii ki. Çağımız tabii firavunlar çağı, firavunların hakim olduğu bir çağ olduğu için maalesef siz de anlatamıyorsunuz. Resident Evil Revelations 2'de 2015 çıkışlı bir video oyun yapımı. Bakın şöyle bir nota rastlıyoruz. Babasına nasıl yazmış bilim adamı. Yeni bir dünya yaratmak ve o dünyanın tanrısı olarak hükmetmek istedim. Ama tüm hırslarına rağmen insanın en zorlu düşmanlarını, buraya dikkat, yaşlılık, hastalık, bunları yenemedin. Her şeye sahiptin ama çöken bedenin sana ihanet etti diyor. Yani adamların mantalitesine bakın. Yaşlılık, hastalık ve ölüm, bunlar mutlak düşmanları olarak gördükleri şeyler. Şimdi bu insanlar Allah'ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur? Siz karar verin. Yani hastalığı, yaşlılığı ve ölümü mutlak surette düşmanları olarak görüyorlar. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Korkma, hayalin yaşamaya devam edecek. Bana verdiğin bilgi, güç ve denek zenginliğini alıp senin başarısız olduğun yerde ben başarılı olacağım. Yeni dünyayı yaratacağım ve onun üzerinde bir tanrı olarak hükmedeceğim. Senin mirasın çoktan unutulmuş olacak ama benimki daha yeni başladı diyor ve amaçladıkları yolda başarılı olmalarının sonunda tanrı olabileceklerini, tanrı olmayı tasavvur ettiklerini bakın tekrar görmüş oluyoruz. We need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? In a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. When scanned, all of a person's information about their vaccination status is shown on a reader or phone. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You will own nothing, and you will be happy. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. We are really
divine powers of creation and destruction, we are really upgrading humans into gods. We are requiring, for instance, the power to re-engineer. Resident Evil 9 Requiem'de Albert Wesker'ın klonu Xenon'un irade kontrol teknolojisi zaten halihazırda var şeklinde bir cümlesi yer alıyor. Bu tabi 10 yıllardır üzerinde kafa patlattıkları bir proje. Mind Control. Aslında tam kontrol, yani mutlak hakimiyet için çalışıyorlar. İnsanlara satmış oldukları demokrasi veya cumhuriyet adı altında, ya bak senin işte mutlak özgürlüğün için, senin kendi kendini yönetmen için ben sana hürriyetini veriyorum adı altında gizliden kendi valilerini bırakmış oldukları yerlerde diktatörlükleri inşa edip kendi büyük diktatörlüklerine bağladılar. Tabii bu son 100 yıl içerisinde olan bir hadise. Peyderpey bunu gerçekleştirdiler. Onların eline anayasa adı altında kendi ajandalarından servis etmiş oldukları kanunları, kanunnamelerini dayattılar ve göbek kordonlarıyla da kendi büyük yapılanmalarına, buna NATO dersiniz, Birleşmiş Milletler dersiniz, Dünya Bankası dersiniz, IMF dersiniz, hiç fark etmez. Bunlar sadece büyük kordonun diğer yan kordonları, yani bir ağacın köküne bağlı olan dallar gibi hedeflemiş oldukları şey aslında zihin kontrolünün de ötesinde mutlak surette kendi ilahlıklarını ilan edip tam bir hakimiyet, mutlak bir kontrol sağlamak kendilerinin dışındaki insanlar üzerinde. Takip edenleriniz arasında Resident Evil sevenler için kötü bir haber. Resident Evil serimizin son bölümüydü bu. Takriben 10 ila 15 bölüm arasında düşünmüştük bu seriyi zaten. 15 bölümde tamamlamak nasip oldu. Resident Evil serimiz burada son buluyor. Ancak Allah nasip ederse başka serilerimizde projelerimiz, kayıtlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Görüşleriniz, tavsiyeleriniz, pozitif veya negatif bulduğunuz yerler, ister elektronik posta adresimize yazmak yoluyla, ister açıktan yorumlar kısmına yazmak suretiyle beyan etmekten çekinmeyiniz. Başka serilerimizde görüşmek üzere. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and bank accounts and mobile phones, but actually we are gaining the ability to hack human beings. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. Not data about what I buy or where I go, but data about what is happening inside my body and inside my brain. For everything, really, maybe the most important technological development is the ability to hack human beings. We are very close to the point when we have enough understanding of biology and we have enough data on people and enough computing power to really hack humans.